Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim çok sevdiğim bir kurabiye tarifim var. Hem kurabiye hamuru tarçınlı hem de iç harcı incirli cevizli tarçınlı çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Kurabiye hamurunun kıyırlığıyla iç harcının lezzetinin uyumuna bayılacaksınız. Sizleri fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdumuzu ekleyelim. 1 çay kaşığı toz tarçın ekliyorum. Bu malzemeleri önden el çırpıcısıyla karıştırıyorum. 100 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 3 su bardağı un ekliyorum. Unumuzu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. En önemli püf noktası bu kurabiye hamurunun orta kıvamda, yani ele yapışmayan yumuşacık bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Eğer biraz sert yaparsanız kurabiye hamurunuza çatlaklık oluşacaktır. İstenilen lezzet ve görüntü olmayacaktır. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Bu ölçülere dikkat ederek yaparsanız kurabiyeleriniz çok güzel olacaktır. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. Bu malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz hazır. Hamurumuz bu şekilde yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru olacak. Kurabiye hamurumuzu buzdolabında üzerini streç filmleyip 20 dakika kadar dinlendirelim. Buzdolabında hamurumuz dinlenirken hemen iç harcını yapmaya başlayabiliriz. 1 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine dökelim. 20 adet küp küp doğradığımız kuru incirlerimizi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekleyelim. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde toz şeker ekleyelim. Yani 5 yemek kaşığı toz şekeri eklemiş oldum. Spatula ile güzelce karıştırıyorum. Hafiften suyunu çektikten sonra cevizimizi ekleyebiliriz. 1 su bardağı ince çekilmiş cevizimizi incirler ve şekerler köpük köpük olana kadar kavuralım. Sonrasında cevizimizi ekleyelim. Bir su bardağı çekilmiş cevizimizi ekleyelim ve karıştıralım. İç harcımız soğuduktan sonra kurabiye hamurumuzla birlikte birleştirebiliriz. Kurabiye hamurumuzu 20 dakika buzdolabında dinlendirmiştik. İç harcımız da soğuduktan sonra hemen şekil vermeye başlıyoruz. Ben bu tarifimde şekil verirken limon sıkacağının aparatını kullandım. Öncelikle limon sıkacağının aparatının içerisine streç film ekledim ve kurabiye hamurumu yerleştirdim. Kurabiye hamurumdan cevizden biraz büyük olacak şekilde parçalar kopararak aparatın içerisine yerleştirdim ve parmak ucumla içerisinde oyuk oluşturdum. Gördüğünüz gibi içerisine oyduktan sonra soğumuş olan incirli cevizli tarçınlı iç harcımdan 1 tatlı kaşığı kadar alıyorum ve kurabiye hamurumun üst kısmına kadar ekliyorum. Tekrardan kurabiye hamurumdan parça alarak alt tabanını kapatıyorum. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 25 adet incirli cevizli tarçınlı kurabiye elde ettim. Kurabiye hamurunu çok kalın tutmadım ben, çünkü kurabiye hamuru çok kalın olunca orantılı bir lezzet oluşmuyor. Olabildiğince kurabiye hamurumuzu ince olarak tutalım, iç harcımızla dolduralım. Bu şekilde daha hafif olacaktır kurabiyeniz. Şekil verdiğimiz kurabiyemizi kalıbından çıkarmak için ters çeviriyoruz ve yağlı kağıt seriyle fırın tepsimize aralıklı bir şekilde diziyoruz. Bu şekilde ters çevirdikten sonra streç filmini kaldıralım. Gördüğünüz gibi çok güzel şekil oluştu. Bu şekilde kurabiye hamurumuz bitene kadar yapalım.
2 defa şekli nasıl yapıldığını detaylıca gösterdim. Umarım anlaşılmıştır. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben bu şekilde elmalı turta, elmalı kurabiye veya şeftalili kurabiye tarzındaki, incirli kurabiye tarzındaki kurabiyeleri biraz fırında fazlaca tutuyorum. Kuru meyveli veya yaş meyveyle yaptığımız kurabiyeler dışı da eğer kıyırlı tart hamuru kıvamındaysa mutlaka fırınımda 15 dakikaysa 20 dakika kadar tutuyorum ki daha fazla kıyır olmasını, gevrek olmasını sağlıyor. Böylelikle bu kurabiyelere de çok yakışıyor bu lezzet. Gördüğünüz gibi üzeri kızardıktan sonra kurabiyelerim hazır. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Kurabiyelerimin ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpiyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Sıcaklığı geçer geçmez pudra şekerini serpelim. Sıcakken pudra şekerini serperseniz eğer kurabiyelerin üzerinde şekerlenme olacaktır. Islakımsı bir görüntü olacaktır. Bu da gerçekten hoş gözükmez. Ben çok az serptim. Şekerli fazla seviyorsanız biraz daha fazla üzerine serpebilirsiniz. Kurabiyemin hemen iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle bir ısırık alarak gösterdim. Şimdi de bir bıçak yardımıyla tam ortasından ikiye bölüyorum ve size kıyırlığını göstermek istiyorum. Yakın zamanda bir takipçim de lütfen elinize de bölerek gösterir misiniz dediği için o şekilde de gösteriyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.